Avrupa'nın tam kalbinde yer alan bu ülke 160 kilometre kare büyüklüğüyle Türkiye'nin en küçük ili Yalova'dan bile daha küçük olan Liechtenstein. 5 tane Liechtenstein bir araya gelse de 800 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın kapladığı alana bile denk düşemiyor. Coğrafi olarak İsviçre ve Avusturya arasında kalan bu mikro devlet, güneyden kuzeye yaklaşık 24 kilometre uzunluğundayken İstanbul ortalama 50 kilometre uzunluğa sahiptir. Sahip olduğu yüz ölçümüyle Avrupa'nın 4. dünyanın 6. en küçük ülkesi olmanın yanında ayrıca 40 bine yakın nüfusuyla yine Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir. 40 bin kişilik nüfusun 1/3'ünü yabancılar oluşturur ve bu yabancıların 2/3'ü ülkenin iş gücünü çeker. Demografik yapıya baktığımızda ise bu yabancıların önemli bir çoğunluğunun Türkler olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan ilginç bir şekilde barışçı ve tarafsız komşusu İsviçre tarafından yanlışlıkla 3 kez istila edilmiştir. Buna dair detayları videonun içerisinde paylaşacağım. Ama bu kadar küçük olan bir ülke nasıl yönetiliyor diye düşünüyorsanız bu küçük ülke Abdülhamit ile özdeşleşen meşhur yönetim şekli meşrutiyet ile yönetilen bir prensliktir. Ve prens başkente bakan Vaduz Kalesi'nde yaşıyor. Şu anda hükümdar olan Prens II. Hans Adam'ın siyasi yetkileri hayli geniştir. Kanunları veto edebilir veya referanduma sunabilir. Parlamentoyu dağıtarak seçimlere gidebilir. Ayrıca Eylül 2019 itibariyle Liechtenstein Prensi tahmini olarak 3,5 milyar ABD doları servetiyle dünyanın en zengin 6. hükümdarıdır. Fakat bu devasa güce rağmen prens tüm otoriteye sahip değildir. Mesela ülkede cumhuriyet ilan edilecek olursa prens bu kararı veto edemez. Çünkü 2003 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle ülkede cumhuriyet ilan edilmesi halinde prensin bunu önleyecek veto etkileri elinden alınmıştır. Ülkenin nasıl yönetildiğini daha açıklayıcı anlatmam gerekirse Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı olarak adlandırabileceğimiz bir hükümdarı ve seçilmiş parlamentosu vardır. Liechtenstein Anayasası Mart 2003'te 1921 Anayasası'nın yerini aldı. 1921 Anayasası, mülki hüküm süren prensin başkanlık ettiği anayasal bir monarşi üzerine kurulmuştu. Prens önemli siyasi otoriteyi elinde tutmasına rağmen yine de bir parlamenter sistem vardı. Hükümdar, parlamento tarafından kabul edilen yasaları veto edebilir, referandum çağrısı yapabilir, yeni yasalar önerebilir veya parlamentoyu feshedebilir. Ancak parlamentonun feshedilmesi için bir referandum yapılması gerekir. Yürütme yetkisi ise hükümet başkanı ve 4 hükümet meclis üyesinden oluşan bir hükümete verilmiştir. Hükümet başkanı ve diğer bakanlar parlamentonun önerisi ve mutabakatı ile prens tarafından atanır ve yine prensin tek bir sözüyle hükümet görevden alınabilirdi. Öte yandan bu küçük ülke Avrupa'da kadınlara oy hakkı veren son ülkeydi. Kadınlara seçme hakkı 1941 yılında verildi. İlginç olan şey ise kadınların oy kullanması için yapılan referanduma sadece erkekler katılmış ve referandum %51,3 oyla kabul edilmişti. Ülke içinde düzeni sağlamaktan sorumlu olan kurumsa Liechtenstein Ulusal Polisi'dir. 87 saha görevlisi ve 38 sivil personel olmak üzere toplam 125 çalışandan oluşmaktadır. Liechtenstein Ulusal Polisi, Avusturya ve İsviçre polis güçleri arasında işbirliği sağlayan üçlü bir anlaşma sürdürmektedir. Geçmişte ülkenin 80 kişilik bir ordusu olsa da 1866 Avusturya-Prusya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra mali nedenlerle lağvedildi. Fon desteğini reddetme kararı prensin isteği dışında alınan meclis kararıydı. Parlamentonun aksine prens böyle bir hareketin ülkeyi savunmasız bırakacağını düşündüğü için itiraz etti. Ancak 12 Şubat 1868'de yumuşadı ve ordu kuvvetini dağıtmaya karar verdi. Bununla birlikte Liechtenstein gerekli görülmesi halinde ordusunu eski haline getirebilirdi. Ancak getirsene getirmesene diyenleriniz illaki olmuştur. Basitçe bu sebeplerden dolayı ülkenin askeri gücü bulunmamaktadır ve buna rağmen dünyanın en düşük suç oranlarından birine sahiptir. Liechtenstein hapishanesinde çok az mahkum bulunuyor ve 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılanlar Avusturya yargı yetkisine naklediliyor. Liechtenstein komşusu Avusturya ile iyi geçinse de diğer komşusu İsviçre ara sıra yanlışlıkla burayı istila ediyor. İlk istila 5 Aralık 1985'te gerçekleşti. İsviçre ordusu füzelerini test etmek isterken kötü hava şartları ve şiddetli rüzgar füzelerinin Liechtenstein topraklarına düşmesine neden oldu. Yeşil ve ormanlarla çevrili bir ülke olan Liechtenstein'ın Baumwold ormanına düşen füzeler burada şiddetli bir yangın başlatarak ülkenin geneline yayılmaya başladı. Bu olayların sonucunda iki ülke arasında diplomatik müzakereler başlasa da tartışmalar sonucunda İsviçre tarafından suç, iklim ve hava koşullarına yüklenmişti. Böylece İsviçre tarafı Liechtenstein'dan özür dileyerek ülkenin zararı için tazminat ödemişti. Kazayla yapılan ilk saldırının ardından bir sonraki olay ise 13 Ekim 1992'de gerçekleşti.
İsviçre ordusu Liechtenstein mülkü olan ve 2564 kişinin yaşadığı kasaba Treisenberg'e bir gözlemci kulesi kurdu. Yani İsviçre askerleri Treisenberg'ün kendilerine ait olmadığını unutup kasabaya yerleşmişti. Yerel halkın durumu anlayıp askerlerle konuşması sonrasında İsviçre ordusu da olayı anlamış ve bölgeden çekilmişti. Sonrasında ise İsviçre hükümeti kuru bir özürle konuyu kapatmıştı. 1 Mart 2007'de ise son ve en büyük olay yaşandı. İsviçre ordusu tam teçhizatla eğitim yaparken bozulan hava koşulları sebebiyle kontrolü kaybedip Liechtenstein topraklarına girdiler. Ve inanır mısınız? Ülkenin İçişleri Bakanı sözcüsü sorun değil, böyle şeyler olur yanıtını verdi. Aynı durum mikro devlet olan Liechtenstein'a değil de Avusturya ya da Fransa'ya yapılmış olsaydı neler olurdu kim bilir. Evet, bu küçük ülke ordu ve askeri güç bakımından modern dünya için yetersiz bir devlet. Ancak açık konuşmak gerekirse bu kadar küçük olması sizi aldatmasın. Modern dünyada gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en zengin ikinci ülkesidir. Öte yandan ülkenin ekonomisi çok istikrarlı bir yapıya sahipken enflasyon ve işsizlik oranları son derece düşüktür. Ülkenin başkenti olan Vaduz'da güçlü bir finans sektörü var. Konyaspor'un Avrupa kupalarında eğlendiği takım da Vaduz'tu. Yeri gelmişken söyleyeyim. Liechtenstein futbol takımları İsviçre futbol liglerinde oynuyor. Daha doğrusu İsviçre 2. liginde oynuyorlar. Peki Vaduz nasıl Avrupa'ya gidip Konyaspor'u eledi derseniz, Liechtenstein Futbol Kupası adındaki kupayı kazanan kulüp ülkesini Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edebiliyor. Konumuza dönecek olursak, bu ülke bir zamanlar milyarderlerin vergi cenneti olarak biliniyordu. Öte yandan Birleşmiş Milletler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Konseyi üyesidir. İsviçre ile gümrük ve parasal anlamda ekonomik birliği vardır. Hatta AB üyesi olmadıkları için para birimi olarak euro yerine İsviçre frangını kullanıyorlar. Bu kadar zengin olmalarına rağmen mikro devlet oldukları için göz önünde bulunmayan devletlerin varlığı bana hep sıra dışı bir durum gibi geliyor. Vergi cenneti olarak bilinen Liechtenstein, dinin yönetildiği Vatikan aslında dünyanın lider devletlerinin simülasyon içinde bulduğu buglarmış gibi geliyor bana. Peki siz mikro devletlerin varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Evet, ekonomisi iyi ve alım gücü yüksek olan bu ülke ilginç bir şekilde havaalanı olmayan birkaç ülkeden birisidir. En yakın büyük havaalanı 130 kilometre ötede bulunan İsviçre sınırları içindeki Zürih Havaalanı'dır. Bu yüzden Türkiye'den Liechtenstein'e yolculuk etmek isterseniz ikamet ettiğiniz ülkedeki İsviçre temsilciliğinden Schengen vizesi almanız gerekiyor. Fark ettiyseniz ülkenin her alanda İsviçre ve Avusturya'ya bağımlılığı söz konusu. Mesela ülkenin demiryolları Avusturya Federal Demiryolları tarafından yönetilmektedir. 9,5 kilometrelik bir demiryolu Avusturya ve İsviçre'yi Liechtenstein üzerinden birbirine bağlar. Bu küçük mikro devlet tarihiyle olmasa bile coğrafyası, vergi cenneti olması ve alım gücüyle oldukça sıra dışı bir ülke olsa da bu video 2022 yılının son videosu olduğu için benim adıma çok özel. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Liechtenstein'i yeni yılda gezmek ve görmek ister miydiniz? Yeni yılda hedefleriniz ve beklentileriniz neler? Beni biliyorsunuz. 50.000 abone olma yolunda desteklerinizi bekliyorum. Elbette 50.000 hedefini söylerken de yaklaşık 4 aylık bir zaman diliminde kanalımı 10.000 abone yaptığınız için teşekkür ederim. Evet, 2022'nin ortasına kadar bu kanal yoktu. Belki beni henüz yeni tanıyor ve yeni olduğumu düşünüyorsunuz. Ancak YouTube geçmişim çok eski. Sadece 2022 yılında kendime yeni hedefler belirledim ve bunları almak için çaba gösterdim. Bunların sonucunda 2022 yılı bana sizleri kazandırdı. Bu açıdan çok mutluyum. Çünkü başarıya aç bir yapım olmasından ötürü mental açıdan buna çok ihtiyacım vardı. O yüzden 2022 yılına bana verdiği tüm güzellikler ve yaşattığı kötü tecrübelerden kazandırdığı tüm deneyimlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki sizlerin de destekleriyle 2023 yılı daha güzel olacak. Sayısal olarak bir beklentim olmasa da 50.000'ler, 100.000'ler bunları başarabileceğimize inanıyorum. 2023 yılı daha da güzel olacak. Aynılarını sizler için de diliyorum. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllarınız olsun. Bunu gerçekten gönülden diliyorum. Güzellikleri çağırın, güzellikler sizi bulsun. Beni seven, sevmeyen, tanıyan veya tanıyacak olan herkese mutlu yıllar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.